Sevgili seyircilerim, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlere bugün şöyle yağda kızarmış hamurlar hazırlayacağım ama 3 malzeme ile hazırlanacak hamurumuz. Neler var içinde? 3 su bardağı un, 1,5 su bardağı yoğurt, 1 paket kabartma tozu. Bir fiske tuza ihtiyacımız var. Olsa da olur, olmasa da olur ama bir fiske tuz yerken biraz böyle derinden bir lokma tuzun gelmesi damakta güzel bir tat bırakır. Sadece bir fiske tuz. Bir fiske tuz ne kadardır derseniz hemen şöyle elime dökeyim. İşte bu kadar sevgili seyirciler. Evet. Tuzumuzu koyduktan sonra şimdi kabartma tozuyla hazırlanan bir hamur olacak. Kıymetli seyircilerim, üzerine bir paket kabartma tozunu hemen eliyorum. Mutfaklarda nem yapabiliyor. Ondan dolayı böyle pıtır pıtır oluyorlar. Bu defa hamur işlerinizin performansını etkiler. Ondan dolayı hemen şöyle bir süzgeçten geçiriveriyoruz. Un, kabartma tozu, maya ile hazırlanan maya mı dedim? Maya dedim, özür diliyorum. O zaman kafam karıştı galiba. Evet sevgili seyircilerim, 3 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1,5 su bardağı yoğurda ihtiyacımız var. Sulu ev yapımı yoğurt. Bak görüyor musun? Sulu sulu. Bismillahirrahmanirrahim. Önce şöyle hemen havuzun içine yoğurdu döküyorum sevgili seyirciler. Döktükten sonra ortadan başlıyoruz. Allah'ım. Şu güzel kokular ve lezzetler, tatlar olacak. Birazdan demlenmiş çay. Hatta çocuklar bu tada bayılacaklar yavruların. Çok seveceği bir tat ortaya çıkartıyor Oktay Usta 3 malzemeyle. Değerli seyircilerim, 1,5 su bardağı yoğurt az geldi. 2 kaşık daha ilave ettim. O zaman toplamda yoğurt miktarımızı değiştiriyoruz. 1,5 su bardağı değil, 2 su bardağı ev yapımı sulu yerinden şöyle güzel yoğurdu koyduğunuz zaman ölçümüz tam denk geliyor. Bakın kıvamı çıktı ortaya. Şanti torbasından sıkacağım. Sıkılabilir bir kıvamda olması lazım. Normalde yoğrulan bir hamur olsa 1,5 su bardağı tam denk gelir. Ama biz torbadan sıkıp yağda kızartacağımız için böylesi bir sıvı halinde yumuşaklığında olması gerekiyor. Ondan dolayı 2 su bardağı yoğurda çıkardım. Açıklamalar bölümüne de malzeme listesini yazarım. Evet efendim, şimdi hamurumuz hazırlandıktan sonra 1 saat dinlendi. Poşetin içine koydum. Poşetin içine koyduktan sonra şimdi şuradan kesiyorum sıkacağımız noktadan değerli seyircilerim. Evet, kestim oradan. Ondan sonra hemen makasımı yağlıyorum ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek hemen hamurumuzu, çıkan hamuru kesiyoruz. Dikkatli bir şekilde bak, geliyor, kesiyorum. Geliyor, kesiyorum. Pıt 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 pıt. Sadece dikkat edelim, naylonu kesmeyelim her seferinde. Oraya dikkat ediyoruz. Arada bir şöyle hemen sevgili seyircilerim makasımı yağlıyorum. Makas ile iş kolay oluyor. Yakından dökerseniz iyi olur. Bakın hatta şu kızaranları bir hemen sizlerle paylaşayım. Ondan sonra dökmeye devam edeyim. Görüyor musunuz? Sadece 3 malzeme ile hazırlandı. Sevgili seyircilerim, kabartma tozu, un ve burada yoğurt var sevgili seyirciler. Hemen şöyle bak, kızaranları bir görelim. Birazdan daha fazla kızartacağım çünkü yağı fazla ısıtmışım. Ondan dolayı hemen bir taraf kızarır bir taraf kızarmadan dengesizlik olur diye hemen durdurdum. Evet, şimdi hemen bir görelim, hızlıca kızarıyor. İçleri balon gibi oluyor. Hemen bak, hatta alayım. Görüyor musunuz? Bakın şu güzelliğe bakın. Anında pişiyor. Çünkü güzel beklediği zaman ılık ortamda hamur güzel bir performansa geliyor sevgili seyirciler. Neticesi güzel oluyor. Bakın şöyle. Gördünüz mü? Şu güzelliğe bakın. Allah'ım. Buradan sonra önce havlu kağıdı alıyoruz. Havlu kağıdı aldıktan sonra da
şekere batırıyoruz. Komple şekerle kaplıyoruz her yerini. Bembeyaz oluyor. Pudra şekeri değil. Normal toz şekerden bahsediyorum. Şurada kestiğim naylon kaçmış, şunu bulmam lazım. Burada. Üzerini komple sevgili seyircilerim toz şekere batırıyoruz. Sonra alayım bakın. Avucuma alayım. Hepsini toplayayım bir araya. Bir görelim isterseniz. Evet, çocuklar çok severler. Çay saatinde gelen misafirlerinize böylesi güzel bir ikramlık sunabileceksiniz. Kızartmaya devam ediyorum. Ay canlarım, ne güzel olmuşlar. Değerli seyircilerim, şu anda sonun bölümüne geçmiş bulunuyoruz. Tamamen toz şekeriyle kaplandıktan sonra şekerli lokmalarımız atıştırmalık ölçümüzden büyük bir tabak dolusu çıktı. Gayet de güzel, bereketli oldu. Miktarı azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Evdeki kişi sayısına göre artırabilirsiniz isterseniz. Ben 3 su bardağı un ile hazırlamıştım. İsterseniz 5 bardak, 4 bardak duruma göre hazırlıklar yapabilirsiniz. Şimdi üzerine benmer usulüyle erittiğim çikolata çizgileri yaparak sunumu tamamlamış olacağım sevgili seyirciler. Evet efendim, açıklamalar bölümüne malzeme listesini yazacağım. Kıymetli seyircilerim, kanalımın büyümesi için destek olursanız çok mutlu olurum. Sizlere kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyor ve sevgiyle iniyor efendim. Çikolatamız benmari usulüyle erimiş. Fil dişi, yani beyaz çikolata ile sütlü çikolatayı birleştirdim sevgili seyircilerim. Şöyle bakın. Çikolata illa olması şart değil. Olursa da güzel olur, yoksa da hiç problem değil. Allah ne verdiyse eldeki ve evdeki imkanlar ile tatlar hazırlanırsa çok güzel olur. Evlerinize bolluk, bereket, huzur olsun inşallah. Sizleri çok seviyorum. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.